Merhaba, seni burada görmek harika. Bugün elimizdeki notlara şöyle bir derinlemesine dalış yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Gerçekten de çok heyecanlı bir konu. Aynen. Konumuz ekosistemler, enerji akışı ve besin zincirlerindeki o gizli tehlikeler. Ama öyle sıradan bir inceleme değil bu. Hani şu lise biyoloji derslerinde gördüğümüz ama aslında her akşam tabağımıza kadar gelen o görünmez süreçlerden bahsedeceğiz. Kesinlikle öyle. Görevimiz çok net aslında. Doğadaki o katı fizik kuralları ve karmaşık besin ağları senin o masum akşam yemeğini nasıl doğrudan etkiliyor onu çözeceğiz. Hazırsan hemen başlayalım. Başlayalım. Tamam, bunu bir açalım önce. Her şeyin temelinde termodinamiğin o meşhur birinci ve Birinci ve ikinci yasaları var, evet. hani hep deriz ya bitkiler enerji üretir diye. Aslında yoktan bir şey var etmiyorlar. Sadece güneşten gelen ışığı alıp kimyasal bağlara hapsediyorlar. Sistemi başlatan o kıvılcım diyelim buna. Burada büyüleyici olan şey, enerjinin besin piramidinde yukarı tırmanırken ödediği o ağır bedel. Yani ikinci yasa tam burada devreye giriyor. Her basamakta ciddi bir kayıp yaşanıyor tabii. İnanılmaz bir ısı kaybı hem de. Şöyle düşün, güneşten o piramide devasa bir enerji geliyor. Diyelim ki 1 milyon jüllük bir enerji yansıdı. Çok büyük bir rakam. Evet, ama bu enerji üreticilerden otçullara, oradan etçilleye ve en tepedeki o dördüncü tüketiciye, yani zirvedeki yırtıcıya ulaştığında sence ne kalıyordur geriye? Sadece 10 jül. İnanılmaz. Milyonda 10. %99'dan fazlası resmen uçup gidiyor. Kelimenin tam anlamıyla buharlaşıyor. Isı olarak uzaya karışıyor, aynen ora. Kaybın boyutu muazzam. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Piramitte yukarı çıkıldıkça azalan şey sadece enerji. Ama işin bir de artan yüzü var ki notlarımızdaki biyolojik birikim kavramı tam olarak tehlikenin başladığı yer. Evet, toksik paradoks diyoruz buna. Enerji her basamakta eriyip giderken o zehirli maddeler tam tersine dokularda katlanarak artıyor. Bu da çok kritik bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Doğaya karışan civa veya kadmiyum gibi ağır metaller, alt basamaklardan bir kere sızdı mı metabolize edilemiyor. Vücuttan atılamıyorlar çünkü değil mi? Atılamıyorlar, evet. Canlılar bunu sistemlerinden atamadığı için avcılar o avları yediğinde sadece besinlerini değil, onların biriktirdiği tüm o zehri de doğrudan bünyelerine katmış oluyor. Ve günün sonunda bu yoğunlaşmış toksin yükü bizim soframıza kadar ulaşıyor. Bu anlattıkların sadece teorik bir risk değil maalesef. Kaynaklarımızdaki tarihi tıbbi vakalar işin boyutunu çok acı bir şekilde özetliyor. Japonya'daki Minamata felaketi mesela. Kesinlikle. 50'ler ve 60'lar arasında Minamata köyünde bir fabrika yıllarca denize metil civa döküyor. Ve o civa hemen denizdeki besin zincirine sızıyor. Balıklarda birikiyor, o balıklarla beslenen insanlarda ise sinir hücrelerini geri döndürülemez şekilde yok eden o korkunç zehirlenmeye yol açıyor. Etkili bir tedavisi de yok üstelik. Sadece deniz ürünleriyle de sınırlı kalmamış olay. Notlarda Toyama bölgesinden de bahsediliyor. Doğrudan tarım ürünleri ve soframızdaki pirinç. İtai hastalığı. Orada madencilik faaliyetlerinden nehre kadmiyum karışıyor, o suyla sulanan pirinç tarlaları doğrudan insanların sofrasına gidiyor. İşin en sarsıcı tarafı da ne biliyor musun? Hastalığın ismi değil mi? Evet, hastaların yaşadığı o şiddetli kemik ve eklem ağrıları nedeniyle çıkardığı iniltilerden, yani Japonca anlamına gelen itai kelimesinden türemiş. Çok trajik gerçekten. Üstelik sadece ağır metallerle de sınırlı kalmıyoruz. Kendi ürettiğimiz kimyasallar da aynı yolla bize dönüyor. Mesela 80'lerde yasaklanana kadar sıtmaya karşı bolca kullanılan DDT. O ilacın bu kadar kalıcı olmasının temel sebebi yağda çözünmesi. Metabolize de edilemiyor, fiziksel etkenlerle parçalanmadığı için canlıların yağ dokularında depolanıyor. Ve doğada yaklaşık 10 yıl hiç bozulmadan o tehlikeli yolculuğuna devam edebiliyor. Yani bunu büyük resimle bağdaştırırsak şu çıkıyor ortaya. Doğadaki hiçbir atık sihirli şekilde yok olmuyor. Attığımız, döktüğümüz her şey sadece form değiştiriyor ve zincirleme bir reaksiyonla eninde sonunda tabağımıza geri dönüyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor senin için? Marketten o gıdaları alırken arkasındaki bu devasa ve karmaşık ekolojik ağı hatırlamak işte bu yüzden çok kritik.
Sadece bir elma veya balık almıyorsun. O ekosistemin tüm biyolojik geçmişini tabağına taşıyorsun. Bilinçli seçimler yapmak tam da bu yüzden hayati önem taşıyor. Aynen öyle. O zaman bugünlük kapatırken sana üzerine düşünmen için son bir kışkırtıcı soru bırakalım. Biyolojik birikim mekanizması, geçmişte civa ve kadmiyumu besin zincirimize bu kadar sessiz ve derinden sokabildiyse, Bugün çöpe attığımız o sayısız pillerden sızan lityum ve kobalt gibi ağır metaller, sence gelecekte torunlarımızın beslenme piramidinde nasıl bir sürpriz hazırlıyor olabilir? Kendine çok iyi bak.